Hi Barbie, hi Ken. Ya arkadaşlar böyle saçma bir diyalogla videoya başladığım için kusura bakmayın da aynı anda çıkan iki film var. İkisi de topluma bir mesaj vermeye çalışıyor. İkisinin de bütçeleri birbirine yakın demeyeceğim. Toplam bütçe olarak bu daha az olmasına rağmen dünyada Barbie, Türkiye'de Oppenheimer izlenmesi kendi ülkem açısından beni mutlu ettiği gibi dünyada Barbie'nin neden daha çok izlendiğini aslında biliyorum. Çünkü erkeklerin kızlarla alternatif olarak en iyi aktivite olarak bu filmi seçmesinden dolayı. Son olarak ben sinemaya gittiğimde Oppenheimer'da kadınların yoğun olduğunu görünce de dedim ki vay anasını, yani helal olsun. Ve oldukça gurur verici bir tabloydu. O yüzden tekrardan helal olsun yani bize. Hemen lafı fazla uzatmak istemiyorum, videoya başlamak istiyorum. Sadece sizlerden bu emeğimin karşılığı olarak videoyu beğenmenizi ve katıl üyelerine olan desteklerinden dolayı teşekkür ederek hemen videoya geçiyorum. Bu video filmin hikayesinden veya incelemesinden çok felsefik bakış açısını kullanarak bize ne anlatmak istediğini sizlere sunmak. Çünkü filmi izleyen veya sağda solda duyanlar bu film hakkında atom bombasını yapan adamın biyografik filmi diye söz etmekte. Arkadaşlar, mesele biyografi filmi değil. Mesele Oppenheimer veya ekibinin gerçek anlamda nasıl bir zincirleme reaksiyon başlattığını, bunun sonucunda masumların nasıl öldüğü, dünyayı nasıl yok ettiklerini anlatacağım. Bu video Oppenheimer'ın asıl hikayesi ve felsefesi. Filmin bir repliğinde şöyle bir diyalog geçer. Bu düğmeye bastığımızda dünyayı yok etme ihtimalimiz olduğunu mu söylüyoruz? Şans sıfıra yakın. Sıfıra yakın mı? Sadece teoriden ne istiyorsun ki? Sıfır güzel olurdu. Yapacakları gelişmenin nasıl bir etki yaratacağını kimse bilmiyor ama tahmin edebiliyorlar. Mesele bombanın etkisi veya patlama gücünün getirisi değil. Mesele bu icadın sonrasında insanların bu ve türev bombalara olan ilgisi ve sonucunda yaratacağı gelişim evresi. Amerika bu bombayı Nazilerden önce yapıp gücünü gösterip tek güç olmak istedi. Mesele zaten hiçbir zaman savaşı bitirmek veyahut Almanları veya Japonları yenmek değildi. Savaş bir bahane, Japonya ise deneme tahtası oldu sadece. Olayın biraz daha felsefesine inelim. İyi niyetler, kötü sonuçlar ve nükleer savaş. Nolan'ın filmi yapmasının bir başka nedeni de şuna işaret etmekte. En iyi niyetlerle hareket etmenin hala en derin ve olumsuz sonuçlara yol açabileceğini göstermek. İkinci Dünya Savaşı'nın sona erdirme ve Japonların teslim olmasını sağlamak konusundaki iyi niyet, bombanın parlamaları, ateş fırtınaları ve radyasyonu nedeniyle yüz binlerce masum sivili öldüren ve yaralayan Hiroşima ve Nagasaki'nin tahrip olmasına yol açmıştı. Bu bizi filmin ortaya çıkardığı ancak cevap veremediği ahlaki ikileme getiriyor. Nükleer silahların savaşta, özellikle de siviller üzerinde kullanılması ahlaki olarak haklı çıkarılabilir mi? Hiroşima ve Nagasaki'ye bombalama kararı ahlaki olarak yanlış mıydı? Başkan Harry Truman ve ABD hükümeti bombalamalar kararının talihsiz ama daha büyük bir iyilik için, daha büyük bir genel acıyı önlemek için gerekli bir eylem olduğu konusunda faydacı bir argüman ortaya koydu. İki bombanın atılması 2. Dünya Savaşı'nı sona erdirdi. Böylece 1 milyondan fazla ABD askerinin ve milyonlarca Japon'un ölümüyle sonuçlanacağını düşündükleri bir kara istilasından kaçındılar. Ancak bu argümanla ilgili en az 4 sorun var. İlk olarak bu sadece bir tahmindi. Elbette Japonlar teslim olmayacaklarını söylediler. Ancak Spiro Agnew yolsuzlukla suçlanırsa istifa edeceğini söyledi ve aynı şekilde de istifa etti. ABD bombayı atmamayı seçseydi ne olacağını zaten kimse bilmiyor. İkincisi, bir filozof sonuçları ne olursa olsun belirli eylemlerin yanlış olduğunu savunur. Bir masumu öldürmek başkalarının hayatını kurtarmak için bile olsa yanlıştır. Kabul edilirse insanlar yeni rotası birini öldürecek olsa bile bir arabayı 5 kişiyi öldürmekten uzaklaştırmak için bir kolu çekeceklerini söyleme eğilimindedirler. Ancak
aynı insanlara 5 kişi daha öldürmesini engellemek için arabanın önüne tek bir kişiyi itmeye istekli olup olmadıklarını sorun ve o kadar da emin olmadıklarını görürsünüz. Filozof Immanuel Kant başkalarına asla sadece bir amaç için bir araç olarak davranmamamız gerektiğini savundu ve ABD hükümeti de Hiroşima ve Nagasaki vatandaşlarına savaşı sona erdirmenin sadece bir aracı olarak davrandı. Üçüncüsü, savaşın nasıl yürütülmesi gerektiğine dair kurallar vardır. Sivillerin kasten öldürülmesi açıkça yasaktır. Gerçekten de sivillerin kasıtlı olarak hedef alınmasının rakibine korku ve teslimiyet aşılamanın bir yolu olarak bir adı vardır. Buna terörizm denir. Bir ulus savaş ilan ettiğinde savaş ne kadar gerekli olursa olsun, eğer bu savaş adil olacaksa o ulusun sivilleri, hatta muhalif nüfusun sivillerini kurtarmak için kendi askerlerinin hayatlarını feda etmek zorunda kalabileceği sonucunu kabul etmesi gerektiği argümanı ileri sürülebilir. Bununla birlikte adil olmak gerekirse Japonya anavatanının kara işgali durumunda sivillerini savaşmak için zaten eğitiyordu ve bunun sonucunda da zaten binlerce sivil ölmüştü. Son olarak yoğun nüfuslu şehirlere atom bombası atmanın gerekli olduğu açık değildir. Bilim adamı Edward Teller ve Oppenheimer kamyona konulan iki bombayı izlerken Teller soruyor: Japonlar neyin geleceğini bilselerdi teslim olur muydu? Nasıl ve nereye bırakacaklarına karar verdikleri sahnesi insanı merak etmeye zorluyor. Ya ABD bombanın yıkıcı gücünü Tokyo Körfezi'ne bir tane atarak göstermeyi seçseydi? Japonya'nın Hiroşima'dan sonra teslim olmadığı kabul edildi. Ancak bunun nedeni başka bir bombanın olduğunu inanmamalarıydı. Sadece bir gösteriş için boşa harcanmasına inanmış olabilirlerdi. Gerçekten de Japon ileri gelenleri bir barışa davet edildiğinde bunu rafa kaldırmışlardı. Nükleer bilim adamlarının çorak bir adada yıkıcı gücünü göstermeye çağıran mektubu bile dikkate almamışlardı. Bunların hiçbiri Truman'ın seçiminin ahlaki olarak yanlış olduğunu kanıtlamaz, ancak ahlaki olarak doğru olduğu tartışılmaz olmaktan uzaktır. Nükleer savaşın maliyeti ve tehdidini düşünecek olursak tartışmalı bir şekilde Nolan atılan bombaları veya neden oldukları yıkım ve acıları göstermemeyi seçti. Bunun nedeni Oppenheimer'ın radyoda Hiroşima'nın bombalandığını öğrendiğinde nasıl hissettiğini sadece Amerikalı dostlarıyla birlikte deneyimlememizdi. Nükleer ateş anlayışı göz önüne alındığında onların büyüklüğünü nasıl işlediğini ve herkese, hatta etrafındaki insanlara bile neler yapabileceğini hissetmemizi istedi. Nolan'ın bomba atışlarının sonucunda Oppenheimer'ın gözlerinden görme kararını görmüş olduk. Film insanların kitle imha kapasitesine sahip olduklarına odaklanıyor ve sonunda Oppenheimer tüm dünyayı yok edecek bir zincirleme reaksiyon başlattıklarına inanmıştı. Nükleer silahlanma yarışı. Truman'dan bu yana hiçbir liderin başka bir ülkeye karşı nükleer silah kullanmadığı için şanslıyız. Ancak atom silahlarının kullanımında doğru ya da yanlış olduğu düşünülse de bunun kendisi bir zafer olarak görülmüştür. Ancak Nolan nükleer savaş tehdidinin şimdiye kadarki en kötü tehdit olduğunu düşünmekte. Bunun doğru olduğu belli değil, ancak Soğuk Savaş'tan bu yana en kötüsü gibi görünmekte ve bu Oppenheimer mirasının bir parçası ve Oppenheimer şimdiye kadar yaşayan en önemli insan ve bunu yapan şey atom bombası. Mümkün kıldığı tehdit asla ortadan kalkmıyor. Film bize bunun sürekli yönetilmesi gereken bir şey olduğunu hatırlatıyor sadece. Bu yüzden Oppenheimer biyografi filminden çok felsefik olarak yaklaşılması gereken bir yapım arkadaşlar. Buraya kadar izlediyseniz videoyu beğenmişsiniz demektir. Kanalıma abone olabilir, videoyu beğenebilir ve yorumlarda fikirlerinizi belirtebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.